Teknopro kanalından herkese merhaba dostlar. Başlıktan da görmüş olduğunuz gibi bu videoda ben olsam hangi cihazı alırdım serisine başlıyoruz. Serinin ilk videosunda 5000 TL'ye kadar alınabilecek en iyi cihazlardan bahsedeceğim. Dostlar, bu listede her fiyat aralığından tek cihaz seçmeye çalıştım. Eğer videoyu beğenirseniz bu videonun 5000 TL üstü cihazlar için olan versiyonunu da yapacağım. Dostlar, videomuza geçmeden önce bana destek vermek ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için alt taraftaki butondan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayalım. Dostlar, bu listeyi hem kendi kullanım alanıma göre hem de olabilecek en düşük bütçeyle genel deneyim açısından bize en iyi performansı veren cihazlardan oluşturmaya çalıştım. Şu an için ben olsaydım 3000 TL üstüne çıkamıyorsam 1900 TL civarında bulunabilen Xiaomi Redmi 9'a yönelirdim. Bu telefon fiyatına karşın batarya ve ekran tarafında sunduklarıyla öne çıkıyor diyebilirim. Ayrıca telefondan üst düzey beklentileri olmayanların, yani özellikle annenize babanıza alabileceğiniz biraz daha düşük segmentte kalan bir telefon diyebiliriz. Redmi 9'un ön yüzünde damla çentik tasarımı ile gelen 6.53 inç Full HD Plus çözünürlüğünde 394 ppi piksel yoğunluğuna sahip IPS LCD bir panel kullanılmış. Ekranımızın ulaşabildiği maksimum parlaklık 400 nit seviyesinde ve bu parlaklık oranıyla güneş ışığı altında bizi kesinlikle üzüyor diyebilirim. Kapalı ortamlarda telefonun parlaklığı %20 civarındayken bile net bir şekilde görülebiliyor ama söylemiş olduğum gibi aydınlık ortamlarda kesinlikle görme zorluğu yaşatıyor. Bunun yanında ekranımız darbelere ve çizilmelere karşı da Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Redmi 9'un işlemci tarafında MediaTek'in giriş seviyesi işlemcisi Helio G80'e yer verilmiş. Bu işlemciye eşlik eden RAM miktarımız 4 GB olarak karşımıza çıkıyor. Redmi 9'un depolama alanı ise 64 GB olarak önümüze çıkıyor. Bunun yanında 256 GB'a kadar depolama takviyesi de yapabildiğimizi belirteyim. Oyun performansı olarak Redmi 9 fiyatının gerçekten üstünde bir performansı bize veriyor. PUBG'de akıcı grafiklerde 40 ila 45 FPS arasında oynayabiliyoruz ve diğer oyunlarda da düşük grafiklerde herhangi bir kasma donma problemi yaşatmadan oynatabiliyor. Isınma konusunda evet, cihaz biraz ısınıyor diyebilirim. Bu da gayet normal. Zaten 12 nanometre mimarili bir işlemci kullanıldığı için yüksek frekans değerlerinde cihazın ısınmasına sebep oluyor. Ama bu kesinlikle performansta pek fazla bir iniş çıkış yaşatmadan stabil bir oyun deneyimi sağlıyor. Redmi 9'un kamera kısmına bakarsak cihazımızda dörtlü bir kamera sisteminin olduğunu görüyoruz. Ana kameramızda 13 megapiksel f2.2 diyafram açıklığında HDR ve yapay zeka destekli bir kamera kullanılmış. İkinci kameramız 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı. Son olarak 3. ve 4. kameralarımızda ise makro ve derinlik algılama sensörleri kullanılmış. Fotoğraf çekim kalitesi konusunda yeterli derecede ışık kaynağının bulunduğu ortamlarda 1900 TL'lik fiyatına baz aldığımızda fiyatının üstünde bir performans verdiğini söyleyebilirim ama kesinlikle yüksek beklentileriniz olmasın. Redmi 9 video tarafında ise herhangi bir görüntü sabitleyici olmadan Full HD 30 FPS videolar çekmemize imkan sağlıyor. Ön kameraya bakarsak burada 8 megapiksel f2.0 diyaframla gelen delik çentiğin içinde bir kamera bizleri karşılıyor. Bu kamerayla da 1080p 30 FPS'te videolar çekebiliyoruz. Redmi 9'un batarya tarafına geçersek Redmi 9 ciddi anlamda iyi bir performans veren 5020 mAh'lik bir batarya ile önümüze çıkıyor. Hızlı şarj olarak da 18 Watt desteğine yer verilmiş ama kutu içeriğimizde 10 Watt'lık bir adaptörümüzün çıktığını söyleyeyim. Gündelik bir kullanımda Redmi 9 2 günü zorlayan bir batarya performansı veriyor. Telefonumuzun yazılım kısmına değindiğimizde hem Android 11 hem de MIUI 12 güncellemesini aldığını belirtelim. Redmi 9'un tasarım yapısına da değindiğimizde hem arka kapağımız hem de çerçevelerimizin plastik bir yapıya sahip olduğunu söyleyelim. Kalınlık ve ağırlık tarafında ise telefonumuz 9.1 mm kalınlığa ve 198 gramlık ağırlığa sahip. Telefonu elinize aldığınızda bu ağırlık ve kalınlığı net bir şekilde hissettiriyor. Uzun süreli kullanımlarda da cihazın elimizi yorduğunu söyleyeyim. Xiaomi Redmi 9'un güvenlik seçeneklerine de değinirsek hem yüz tanıma özelliği hem de parmak izi okuyucu bizlere sunuluyor. Parmak izi okuyucumuz kameraların alt bölümüne yerleştirilmiş. Hız açısından problemi olmayan, sorunsuz bir şekilde çalışan bir parmak izi okuyucusunun bulunduğunu söyleyeyim. Şimdi ikinci önerimize geçersek burada 2500 ile 3500 TL aralığında benim telefondan beklentilerimi düşündüğümde bence en iyi olan cihazdan bahsedeceğim. Zaten bu cihazı pek çoğumuz biliyor. Performans açısından 5000 TL'ye kadar en iyi model olan X3 NFC'nin abisi X3 Pro'ya yakından bakalım. Ekran tarafında 6.67 inç boyutunda Full HD Plus çözünürlüğünde 120 Hz tazeleme ve 240 Hz
Hz dokunma hassasiyetine sahip IPS LCD bir panelle geliyor. Batarya tarafında 5160 mAh ve 33 Watt hızlı şarj desteği sunan Poco X3 Pro işlemci konusunda oldukça iddialı. Snapdragon'un amiral gemisi düzeyinde işlemcisi olan yani Snapdragon 860 ile geliyor. Bu işlemci gerçekten çok başarılı. Eğer oyun odaklı, performans odaklı yani telefonu alıp uzun yıllar kullanmayı düşünüyorsanız Poco X3 Pro bu fiyat bandının açık ara en başarılı cihazı diyebilirim. Kamera konusunda Poco X3 Pro rakiplerinin biraz gerisinde kalıyor. 48 megapiksel f1.79 diyafram değerine sahip Sony'nin IMX582 sensörü Poco X3 Pro'da kullanılmış. Bu kameramız yapay zeka, HDR ve portre modunu da destekliyor. İkinci kameraya baktığımızda 8 megapiksel f2.2 ekstra geniş açı, 3. ve 4. kameralarımız ise 2 megapiksel çözünürlüğünde f2.4 diyafram değeriyle gelen makro ve derinlik algılama kameraları. Ön kameraya geçtiğimiz zaman delik çentiğin içine konumlandırılmış 20 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyafram açıklığında HDR ve portre modunu sunan güzel bir kamera kullanılmış. Dostlar, X3 Pro'nun ön kamerasının X3 NFC modeliyle aynı olduğunu belirteyim. Video kısmında ise arka kamerayla 4K 30 FPS'e kadar, ön kamerada ise Full HD 30 FPS video çekim imkanı sunuyor. Hoparlör konusunda stereo hoparlörlerle gelen X3 Pro güvenlik seçeneği olarak güç tuşuna entegre edilen parmak izi okuyucuyu ve yüz tanıma özelliğini bizlere sunuyor. Malzeme yapısı olarak hem arka kapağımız hem de çerçevelerimiz plastik bir yapıya sahip. Poco X3 Pro 9.4 mm'lik bir kalınlığa ve 215 gram ağırlıkla önümüze çıkıyor. Açıkçası X3 Pro segmentindeki en ağır ve en kalın cihazlardan biri. Son olarak fiyatlara da değinirsem 6 GB RAM, 128 GB depolama ile gelen model şu anda 3500 TL civarında bulunabiliyor. 8 GB RAM'li model ise 3750 TL civarında bulunabiliyor. Eğer bütçenizi zorlamayacaksa 8 GB RAM ile gelen modeli almanızı öneririm. Çünkü uzun vadede gerek uygulamalarda gerekse oyunlara gelecek olan güncellemelerle 8 GB RAM'li model uzun süreli kullanım için daha mantıklı olacaktır. Listemizin ikinci sırasına geçtiğimizde Xiaomi Mi 11 Lite'ı görüyoruz. Bu cihaz ekran ve tasarım detaylarıyla rakiplerinden ayrılıyor. İlk olarak tasarım detaylarıyla başlarsak Mi 11 Lite 6.81 mm'lik kalınlığa ve 157 gramlık bir ağırlığa sahip. Dostlar, Xiaomi Mi 11 Lite'ın sınıfının en ince, en hafif ve en zarif telefon olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Malzeme yapısı olarak Mi 11 Lite'da arka kapağımız cam bir yüzeyle gelirken çerçevelerimizde ise plastik bir yapıya yer verilmiş. Ekran tarafına geçtiğimizde 6.55 inç AMOLED panele sahip 1080x2400 Full HD Plus çözünürlük sunan, 90 Hz tazeleme ve 240 Hz dokunma hassasiyetini destekleyen, 800 nite varan oldukça yüksek bir parlaklık değeri sunan, HDR10, DCI-P3 renk uzayı ve 10 bit renk derinliğini de bünyesinde barındıran, fiyatına göre gerçekten üst seviye bir görsel deneyim sunan bir ekranla karşılaşıyoruz. Bunun yanında ekranımız darbelere ve çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass 5 teknolojisiyle korunuyor. Şimdi ekrandan kamera tarafına geçersek arka tarafta üçlü kamera modülünü görüyoruz. Ana kameramız 64 megapiksel çözünürlüğünde, f1.79 diyafram değerinde 6 elementli lense sahip olan ve portre modu, HDR ve yapay zeka destekli oldukça başarılı bir kamerayla karşılaşıyoruz. İkinci kameramız 8 megapiksel çözünürlüğünde, f2.2 ultra geniş açı, son olarak üçüncü kameramız da 5 megapiksellik f2.4 makro çekim kamerası. Cihazımız 4K 30 FPS ve 1080p 60 FPS video kayıt imkanı sunuyor. Mi 11 Lite video konusunda 4K 30 FPS'te de AIS yani dijital görüntü sabitleyicisiyle fiyatına göre yeterli bir video performansı verebiliyor. Ön kameraya geçtiğimiz zaman burada 16 megapiksel çözünürlüğünde f2.45 diyafram değerine sahip olan HDR portre modu ve yapay zeka desteğini sunan, fiyatını hak eden bir ön kamerayla karşılaşıyoruz. Ön kameramızda 1080p 60 FPS'te AIS desteğiyle beraber videolar çekebiliyoruz. Telefonumuz gücünü 8 nanometre mimariye sahip olan Snapdragon 732G işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 6 ve 8 GB'lık iki farklı RAM seçeneği eşlik ediyor. Depolama konusunda ise iki modelde de 128 GB'lık depolama alanıyla geldiğini belirtelim. Mi 11 Lite 4250 mAh'lik artık günümüz Android telefonları için düşük kapasitede kalan bir batarya ile geliyor ama oyun odaklı bir kullanım için almıyorsanız bir günü rahatlıkla çıkaracaktır. Hızlı şarj tarafında Xiaomi 33 Watt hızlı şarj desteğini bizlere sunabiliyor. Cihazımızda Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 desteğine yer verildiğini ve Mi 11 Lite'ın ülkemize gelen modelinde 5G desteğinin olmadığını söyleyeyim.
Mionbir Lite'in güvenlik seçeneğinde güç tuşuna entegre olarak gelen parmak izi okuyucuyu ve yüz tanıma özelliğini görüyoruz. Suya ve toza karşı dayanıklılıkta maalesef herhangi bir sertifika ile korunmuyor. Mionbir Lite kutudan Android 11 ve MIUI 12 arayüzü ile çıkıyor. Buna ek olarak cihazımızda stereo hoparlörlerin bulunduğunu da söyleyeyim. Son olarak fiyatına da değinirsem şu an için 6 GB RAM ve 128 GB'lık versiyonu 3800 TL civarında bulunabiliyor. Listemizin son sırasında Apple'ın eski kasada güncel teknolojileri barındıran benim 4 ay boyunca kullandığım iPhone SE 2020'yi görüyoruz. Öncelikle bu cihazla ilgili çok detaylı bir inceleme videosu yayınlamıştım. Onu izlemek isterseniz kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Burada pek fazla detaya girmeden yüzeysel bir şekilde anlatacağım. Bu cihazın en öne çıkan özelliği ana kamera başarımı diyebiliriz. Ekran tarafında 4.7 inçlik piyasanın en küçük ekranıyla karşımıza çıkan iPhone SE HD Plus çözünürlüğünde 326 ppi piksel yoğunluğunda 60 Hz standart yenileme hızına sahip. iPhone SE gücünü iPhone 11 serisinde de bulunan Apple'ın A13 Bionic işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 3 GB RAM ve 64, 128 ve 256 GB'lık 3 farklı depolama alanı eşlik ediyor. iPhone SE 2020 1821 mAh'lik küçük bir batarya ve 18 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Bunun yanında kablosuz şarj özelliğine de cihazımızda yer verilmiş. SE 2020'nin gündelik kullanımda ortalama 6 saat ekran süresi verdiğini söyleyebilirim. Kamera konusunda arka tarafta tekli bir kamera sistemiyle karşılaşıyoruz. Bu kamera OIS, EIS ve sinematik stabilizasyon özelliğine sahip. 12 megapiksel f1.8 diyafram değerinde portre ve HDR modunu destekleyen 4K 60 FPS'te de OIS desteğini çok başarılı bir şekilde kullanan gayet iyi bir ana kamera ile karşılaşıyoruz. Dostlar, eğer içerik üretiyorsanız iPhone SE alınabilecek en uygun fiyatlı ve en mantıklı cihaz diyebilirim. Ön kamera konusunda iPhone SE, iPhone 8 ile birebir aynı. Sadece yapay zeka desteğiyle portre modu kameraya eklenmiş. Video tarafında 1080p 30 fps EIS destekli videolar çekebiliyoruz. Ön kamera konusunda günümüz standartlarının gerisinde kaldığını söyleyebilirim. iPhone SE 7.3 mm'lik bir kalınlığa ve 148 gramlık bir ağırlığa sahip. Malzeme kalitesi olarak listenin en premium cihazı olduğunu belirteyim. Çerçeveler 7000 serisi alüminyumdan ve arka kapağı ise cam bir yüzeye sahip. Home tuşuna entegre olarak gelen parmak izi okuyucu sunan iPhone SE, suya ve toza karşı dayanıklılık konusunda IP67 ile korunuyor. iOS 14 ile kutudan çıkan SE 2020 en az iOS 19'a kadar iOS güncellemelerini düzenli bir şekilde almaya devam edecek. Hoparlör konusunda cihazımızda stereo hoparlörlere yer verilmiş, gayet tatmin edici bir ses kalitesi sunduğunu söyleyebilirim. Son olarak kablosuz bağlantılarda iPhone SE Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 teknolojisini bünyesinde barındırıyor. iPhone SE'nin en düşük güncel fiyatı ise şu anda 4900 TL. Dostlar, 5000 TL'nin biraz üstünde Galaxy S20 Fan Edition, Mi 10T, Poco F3 gibi çok başarılı cihazlar var. Burada bu cihazlara yer vermedim. Çünkü bu modellerden bence en iyi olanını seçerek 10.000 TL'ye kadar olan ikinci videomuzda yer vereceğim. Bu videomuzda sizlerle birlikte 5000 TL bütçeye kadar ben olsam hangi cihazları tercih ederdim? Bu konu hakkında konuştuk. Tabii ki sizin kullanım alanlarınıza göre tercihleriniz daha farklı olabilir. Eğer bu listede olması gerekiyordu diye düşündüğünüz cihazlar varsa alt tarafta yorumlar kısmında benimle paylaşmayı ve bana destek vermek ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için alt taraftan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.